Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Osmanlı mutfağımızın nefis çorbalarından Çeşmi çorbası tarifimi paylaşmak istiyorum. Nefis bir lezzet oluyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için tencereme biraz sıvı yağ alıyorum. Bir tane kuru soğan ince ince doğradım. Kavuruyorum. Soğanlarım kavruldu. 1,5 yemek kaşığı un ekliyorum ve unumu da kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. Bir su bardağı mercimek yıkadım, süzdüm. Mercimeklerin de rengi dönene kadar kavuruyorum. Turuncu renkten böyle sarımsı renge dönene kadar kavuruyorum. Zaten kavurdukça bu farkı sizler de göreceksiniz. Mercimeklerim yeterince kavruldu. Artık suyunu ilave edeceğim. 2 litre su ekliyorum. Yeteri kadar tuzunu ekledim. Çay kaşığının ucuyla kimyon ekliyorum. Karıştırıyorum. Ben düdüklü tencerede pişirdim. Kapağını kapatıp fıslamaya başladıktan sonra 10 dakika tuttum. Ocağımın altını kapattım ve soğuduktan sonra kapağını açtım. Gördüğünüz gibi bu kıvamda. Çorbamı blenderla çekiyorum. Üzerinde oluşan köpükleri aldım ve bir tencereye aktardım. Ocağıma aldım ve kaynamaya bırakıyorum. Artık terbiyemi hazırlayacağım. Terbiyesi için 1 su bardağı süt, 1 tane yumurta, yarım limon suyu ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Terbiyemi çorbama ekleyeceğim. Eklemeden önce çorbamdan biraz alıyorum. Birkaç kaşık terbiyemi alıştırıyorum ve ondan sonra çorbama ekleyeceğim. Bu işlemi terbiyemizin kesilmemesi için yapıyorum. Yavaş yavaş karıştırarak terbiyemi çorbama ekledim. Birkaç dakika daha kaynatıyorum. Ve daha sonra ocağımın altını kapatıyorum. Üzerinde oluşan köpükleri de ara ara alabilirsiniz. Bir 5 dakika daha kaynattım. Ocağımın altını kapatıyorum. Çorbamız hazır. Üzerine sos yapıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı, pul biber ve nane ekledim. Sıcak sıcak servis ediyorum. Nefis bir çorba oluyor. İkram ettiğim herkes çok beğendi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Üzerine sosunu gezdiriyorum. Çeşmi çorbamız hazır. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kremalı mantar çorbası tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için 400 gram kültür mantarı kullanıyorum. Videoda görüldüğü gibi mantarların kabuklarını soyuyorum. Mantarları ince ince doğruyorum. Doğradığım mantarları limonlu suyun içerisine alıyorum. Kararmaması için limonlu suyun içine alıyorum. Bütün mantarlarımı küçük küçük doğrayacağım. Bütün mantarlarımı doğradım. Limonlu suyun içerisinde bekletiyorum. Bu arada tencereme biraz sıvı yağ aldım. 3 yemek kaşığı un alıyorum. Yağım az geldi. Biraz daha yağ ekledim. Unumu kavuruyorum. Böyle hafif rengi dönene kadar kavurduktan sonra mantarlarımı süzdüm. Süzdüğüm mantarları ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Mantarlarımı da kavuruyorum. Mantarlarım da kavruldu. 2 litre soğuk su ekliyorum. Azar azar sürekli karıştırarak suyumu ekliyorum. Mantarlar yumuşayana kadar
pişiriyorum. Mantarlarım yumuşadı. Bir tutam dereotu ince ince doğruyorum çorbamın içine. Böyle yarım kutu krema ekledim, karıştırıyorum. Tuzunu ekledim. Bir iki dakika daha kaynatıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Çorbamız hazır. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Nefis bir çorba oldu. Hazırlaması da çok kolay. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar çorbamız için tencereme bakın şöyle 500-600 gram kadar yoğurdumu aldım. İçerisine 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Bakın bu şekilde tepeleme. Unumu ilave ettim. Şimdi içerisine bir tane yumurta ilave ediyorum. Arkadaşlar şimdi suyumu ilave ediyorum üzerine. 1 litre kadar su ilave ettim. Bakın arkadaşlar iyice pürüzsüz olana kadar çırptım. Çorbama 1 litre su daha ilave ediyorum. Yarım litre daha ilave ettim. Çorbamı ocağıma aldım. Karıştırarak kaynatacağım. Kaynamaya başlayana kadar sürekli karıştırıyorum. Çorbamız kaynadı arkadaşlar. Şimdi 2,5 su bardağı haşlanmış buğday ilave ediyorum. 1,5 su bardağı nohut ilave ediyorum. O da çorbam bakın kısık ateşte 15-20 dakikadır kaynıyor. Bakın bu şekilde kıvam alana kadar kaynattım. 15-20 dakika içerisinde ara ara karıştırdım ki dibine tutmasın diye. Şimdi tuzunu vereceğim ve kekiğini serpeceğim. Tuzunu serpiyorum. Tuzuna bakıp yeterli gelmezse tekrar ilave edebilirsiniz. Tuzunu en son ilave ediyoruz. Çorbamızın kesilmemesi için bu işlemi en son uyguluyoruz. Tuzumuzu piştikten sonra ilave ediyoruz. Ve karıştırmayı bırakmıyoruz kesinlikle. Bu ikisi yoğurt çorbamızın püf noktası. Bunlara dikkat edelim lütfen. Bakın üzerine böyle dağ kekiklerim var. Mis gibi. Onlardan serpiyorum. Bakın bir tatlı kaşığı kadar da kekikten serptim üzerine. Çorbamız hazır. Evet, mis gibi kekik kokulu buğdaylı yoğurt çorbamız hazır. Bakın arkadaşlar, servis kaseme aldım. Üzerine de tereyağı, nane ve pul biber erittim. Ondan döküyorum. Bu şekilde servis edebilirsiniz. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.
çorbalık tavuk kemiklerimizi tenceremize aldık. Üzerine de su ilave ettim ve ocağıma aldım. Tavuklarımızı pişireceğiz. Bu arada haşladığım tavuklarımı suyunu süzdüm. Bakın 4 su bardağı tavuk suyu çıktı buradan. Tavuklarımı da didikledim. Bakın bu şekilde küçük küçük yaptım. Hazırladım. Çorbamız için tencereme 1 yemek kaşığı tereyağı ve biraz da sıvı yağ aldım. İki yemek kaşığı un ilave ediyorum. Unumu güzelce kavuracağım. Çok az daha ilave ettim. 2-2,5 yemek kaşığı kadar ilave ediyorum. Ve unumu güzelce kavuracağım. Sürekli karıştırıyorum. Yanmasın diye. Unumun kokusu çıkana kadar kavuracağım. Bakın unumun kokusu gelmeye başladı. Rengi de dönmeye başladı hafiften. Bu aşamada 1 yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Dilerseniz çok az biber salçası da ilave edebilirsiniz. Biraz da bu şekilde kavuracağım. Bir çay kaşığı acı pul biber ilave ediyorum. Eğer acıyı seviyorsanız kurutulmuş küçük acı süs biberler var. Onlardan da ilave edebilirsiniz. Ama ben ilave etmeyeceğim. Çünkü çocukların da yemesini istiyorum. Ama dediğim gibi sizler seviyorsanız acı ilave edebilirsiniz. Bakın kavurmaya devam ediyorum. İyice kavuracağım. Şimdi azar azar tavuk suyumu ilave edeceğim çorbama. Bakın önce çok az döktüm, karıştırıyorum. Biraz daha döktüm. Tekrar karıştırıyorum. Çok az daha ilave ettim. Tekrar karıştırıyorum. Bu şekilde azar azar ilave ederek çorbama tavuk suyumu ilave edeceğim. Artı 2 su bardağı daha su ilave edeceğim. Bakın bu işlemi top top olmaması için yapıyorum. İki su bardağı su ilave ediyorum. Eğer gerekirse biraz daha sıcak su ilave edebilirsiniz. Yani kıvamına bakarak kaynadıktan sonra sıcak su ilave edebilirsiniz. Ben şimdi 2 su bardağı suyumu da ilave ettim. Toplamda 6 su bardağı su kullandım. 4 su bardağı tavuk suyu, 2 su bardağı normal su. Bakın karıştırarak çorbamı kaynatacağım. Kaynayınca karıştırmayı bırakacağım. Bakın çorbamız kesinlikle top top olmadı. Kıvamı tam oldu. Benim söylediğim gibi yaparsanız kesinlikle çorbanız top top olmayacaktır. Çorbam kaynamaya başladı. Şimdi didiklediğim tavuk etlerimi ilave ediyorum. Dilerseniz bütün tavuk ya da tavuk but kullanabilirsiniz. Ben çorbalık tavuk kullandım. Şimdi tuzumu ilave edeceğim.
Eğer tavuğumuzu haşlarken tuz ilave ederseniz tuzunu tabii ki az ilave edin. Hatta hiç etmeyebilirsiniz tuz. Çünkü haşladığımız tavuğun suyunu kullanıyoruz biliyorsunuz. Ben haşlarken tuz ilave etmedim. Tuzumu şimdi atıyorum. Tuzuna bakıp gerekirse tekrar ilave edebilirsiniz. Ocağımın altını kıstım. Birkaç dakika kaynatacağım. Çorbam hazır. Zaten unumuzu kavurmuştuk. O yüzden çok fazla pişirmemize gerek yok. Evet. Arkadaşlar, Arap aşı tavuk suyu çorbamız hazır. Şu şekilde üzerine pul biber serpiyorum. Limonla sıcak sıcak servis edebilirsiniz.